Dinler tarihinde Musevilik ile başlayan hikayemiz aslında kendisi de tamamen bir hikaye olan başka bir dinle devam ediyor. Günümüzde dünyadaki insanların neredeyse 1/3'ünü kapsayan Hristiyanlık. Lafa başlarken kendisine hikaye dediğimde aslında hiçbir abartmaya da laf cambazlığı yapmıyordum. Gerçekten Hristiyanlık şimdiye kadar anlatılmış en büyük hikayedir. Ve bu hikayenin yazarı ise sandığınızın aksine Hz. İsa değil, onu çarmıha gererek öldüren Büyük Roma İmparatorluğu'dur. Hadi tarih boyunca yüz milyonlarca insanın öldüğü, devletlerin yıkılıp yeniden kurulduğu bu hikayenin gerçeklerini birlikte bulalım. Günlerden bir gün gökteki kutsal Beytülrahim yıldızı kutsal bir bebeğin geldiğini müjdeler. Ve onu takip eden 3 bilge adam Bakire Meryem'i bir ahırda Tanrı'nın oğlu İsa'yı dünyaya getirirken... Dedim ya 2000 senedir anlatılan hikaye. Hristiyanların gözleri dola dola dinledikleri bu 3 bilge adam hikayesi aslında aşırı sembolik bir astronomi olayıdır. 3 bilgenin takip ettiği doğudaki parlak yıldız aslında Sirius yıldızıdır. Ve İsa'nın doğum günü diye millete yansıtılan gün ise kış ekinoksundan başka bir şey değildir. 3 bilge denilen şahıslar ise aslında bir insan değil, o gün Sirius yıldızı ile kesişme yaşayan Orion kemerindeki 3 yıldızdır. Ve bu hizalanma kış ekinoksunda tam gün dönümünde güneşin doğacağı açıya göre hizalanır. Lakin gelin görün ki hikaye anlatıcıları olayı bize bambaşka anlatırlar. Bir kanıt ya da kayıt aradığımızda ise bir kez daha karşımıza İncil dışında hiçbir kaynak çıkmaz. Bu ve bunun gibi anlatılan hikayelerin hiçbiri ne yaşanmıştır ne de bununla ilintili size anlatılan diğer bütün o olaylar, şaşalı bayramlar, özel günler, yok İsa 3 gün öldü, sonra yeniden dirildi filan, bunların hiçbiri yaşanmamıştır. Hepsi birer yalandır. Mesela demin bahsettiğim İsa'nın 3 gün ölü kalıp dirilmesi olayı aslında aynı 3 bilge adam hikayesinde olduğu gibi güneşle alakalıdır. Paganların 21 Aralık'taki gün dönümü kutlama bayramından alınmıştır. Güneş 21 Aralık'ta 3 gün boyunca en düşük konumunda sabit kalır ve sonrasında yeniden yükselmeye ve günleri uzatmaya başlar. Bu ekinoks binlerce yıl önce insanların güneşe tapındığı günlerden kalma bir ayindir. Güneşe tapma kavramını aklınızın bir köşesine yazın. Çünkü bu videonun sonunda öğreneceğiniz bilgiler sizi şaşırtacak. Bu ve bunun gibi çarpıtmalar ve yalanlar bizzat ülkemizin sınırları içinde bulunan güzel İznik'imizde yazılmış ve dünyaya servis edilip insanlığın gelişimini belki de yüzyıllarca geriye atmıştır. Filmlerde gördüğünüz o bembeyaz tenli Süpermen edalı İsa peygamberi unutun. Gerçeğin hikayesi mütevazi hümanist bir peygamberin sisteme karşı verdiği bir hakikat mücadelesidir. Hz. İsa tam olarak nerede, hangi şartlarda doğdu bu bilginin üstü oldukça kapalıdır. Tek net olduğumuz konu onun bir Hristiyan değil, Musevi ve Pagan çatışması içinde doğan bir Musevi olduğudur. Ya da o zamanki baskın gelmiş haliyle Yahudi. Günümüzde hemen herkes İsa'nın peygamberliğe giden yolda otomatikman vakti geldiğinde pat diye tüm sırlara vakıf olduğunu, bir anda su üstünde yürüyen ve hastaları iyileştiren birine dönüştüğünü düşünse de bir peygamberin insanı kamile giden yolu asla kolay olmaz. İsa gerçeği arayışında çöllerde uzun zaman geçirmiş ve tarihin en sırlı ve gizemli topluluklarından birisi olan Eseniler tarafından şifa, enerji, ilim konularında derinlemesine eğitilmiştir. Bu bilgi çoğu din kitabında asla yazmaz. Onlara göre İsa 40 gün çöle gitmiş, burada melekler tarafından eğitilmiş, şeytanla savaşmış ve aydınlanmıştır. Diyorum ya, koca bir hikaye. Akabinde de şehre dönüp halka vaazlar vermeye ve gerçek dini öğretmeye başlamıştır. Belki yapısından dolayı, belki de gençliğinin verdiği heyecan ile İsa dönemin Yahudi inancı ve sembolizmine şiddetle karşı çıkar. Bir yandan yozlaşmış Yahudilikle savaşırken, bir yandan da baskıcı Roma'nın sistemine karşı da savaşmaya başlamıştır. Yahudilik belgeselimi izlemediyseniz şu anki bilgileri tam net anlayamayabilirsiniz. O yüzden önce onu izlemenizi tavsiye ederim. İsa, Yahudiliğin nasıl yozlaştığını aldığı eğitim ile kavrayan bir insan olarak hahamların saçma öğretilerine karşı çıkmaya başlamış ve esas dinin yani Musevilik inancının öğretilerini yaymaya, sembolizmden uzak o naif tanrı inancını halka öğretmeye başlamıştır. Bu olay hem dönemin Yahudi lobisini, ki buna Masonlar da dahil olmak üzere, rahatsız etmeye başlamıştır. Çünkü onların kurduğu Yahudilik sistemi dinin sorgulanmasını asla ama asla kabul etmez. Körü körüne bir itaat sistemine dayanır. Hakeza Roma baskısına karşı da savaşan İsa, dönemin inanç ve devlet süper güçlerine karşı tek başına bir mücadeleye girer. Ve en nihayetinde Roma ve Yahudiler bir komplo kurarak İsa'yı yakalarlar. Ve ne yazık ki bu güzel insanın görevini belki de tam olarak bitirmeden gencecik yaşta bu dünyadan ayrılmasına sebep olurlar. Peki İsa görevini tamamlamadıysa bu din nasıl günümüzdeki onlarca bayramı seyranı olan, birbirinden fantastik hikayeleri olan bir sisteme dönüştü?
İşte şimdi size ilk girişte bahsettiğim hikaye kısmına geliyoruz. İsa'nın ölümü onun fikirlerinin sönmesine sebep olmamıştır. Tam tersine öğretileri zulüm gören halk tarafından benimsenip imparatorlukta yayılmaya başlamıştır. Durumun farkına varan Roma uzun yıllar boyunca cidden çok vahşi ve insanlık dışı diyebileceğimiz müdahalelere rağmen, ki bunlar arasında keyif için Hristiyanları Kolezyum'da aslanlara parçalatmak en popüler olanlarından birisiydi, sonunda bu dinin halk arasındaki durdurulamaz ilerleyişini kabul etmek zorunda kalmıştır. Ama bu kabulün öyle size bahsedildiği gibi Roma İmparatorluğu'nun hidayete kavuşmasıyla bir alakası yoktur. Tek olay imparatorluğun bekası için inanç evrimiydi. İşte tam da bu sebeptendir ki İmparator 1. Konstantin, devletin resmi dinini Hristiyanlığa çevirdikten sonra papalık sistemi kurulmaya başlar. Bu sistem halkın inançlarını manipüle ederek onları kontrol altında tutmak ve gerektiği zamanlarda da savaşlar ve fedakarlıklar için onları yönlendirme amaçlı kurulmuştur. Tabi cahil bir dinci kitle oluşturmak için kişiyi işin özünden uzaklaştırılacak sembolizme ihtiyaç vardır. Bu sebepten meşhur İznik Konsili toplanır ve din için kutsal bir kitap oluşturulmaya başlanır. Evet, İncil'in doğuşundan bahsediyoruz. İncil öyle göklerden vahiy ile gelen bir kitap değil, bir grup adamın çeşitli pagan, Yahudi ve Yunan kitaplarından aldıkları şeyleri hikayeleştirip halka sundukları bir kitaptır. Ve bu toplantılarda bir İsa figürü yaratılmaya başlanır. Esinlendikleri varlıklar ise yine antik inançlardan gelen varlıklardır. Tıpkı günümüzde bir çizgi roman karakteri oluşturmak gibi düşünün. Mısır tanrısı Horus'tan tutun Pers tanrısı Mitra'ya, Hindu tanrısı Krishna'dan Yunan Dionysus'a kadar temel bazı konseptler alınarak Roma'nın yarattığı İsa figürüne bu yetenekler verilir. Mesela suyu şaraba çevirme Dionysus'tan alınır. Yeniden dirilme Krishna, Horus ve Mitra efsanelerinden gelmektedir. Bu sahte dinin daha cezbedici olması için kadim bir din olan paganizmin kutsal günleri ve sembolleri alınarak bunlara Hristiyan anlamlar yüklenir ve kültüre lanse edilir. Mesela Cadılar Bayramı aslında yazın bitip kış döneminin başladığını sembolize eden ve evlilik döneminin kutlandığı Samhain Festivali'nden gelmektedir. Bir başka basit örnek ise Paskalya Bayramı. Hristiyanlara göre bu bayram İsa'nın öldükten sonra yeniden dirilmesini kutlamak için yapılır ve çok kutsaldır, şöyledir, böyledir. Halbuki gerçekte yine pagan inancında kış mevsiminin bitip baharın gelişini, doğanın yeniden dirilişini kutlamak için yapılırdı bu bayram. Tabi o zamanlar internet ya da matbaa yok. Halkın ana bilgi kaynağı kulaktan kulağa aktarma sistemi olduğu için bu gerçeklere ulaşamıyorlardı. Fakat Roma yine de her açığı kapatmayı sever. Ve bundan dolayı Hristiyanlığa geçişin akabinde paganizm inancına sahip tüm kültürleri ve devletleri kelimenin tam anlamıyla yok etmiştir ve soykırım yapmıştır. Onunla da kalınmaz, İsa'ya ait tüm kayıtlar ve tüm öğretiler yok edilmiş, orijinal öğretisini yayan tüm havarileri ve onların öğrencileri dahi öldürülmüş ve tüm varlığı devlet arşivlerinden silinmiştir. Öyle ki günümüzde elimize ulaşan İsa ile ilgili tek resmi kayıt, Nasıralı bir gencin devlet aleyhine bölücülük yaptığı için idam edilmesinin yazdığı belgedir. Ki bu belge bile Hz. İsa'dan mı bahsetmektedir, henüz kanıtlanmamıştır. Başka hiçbir resmi orijinal kayıt yoktur. Ne kadar garip değil mi? Yedikleri, içtikleri yemeklerden tutun, günlük yaşama dair bile her şeyin not alındığı bir imparatorlukta bu denli büyük devrimsel bir olayın kahramanına dair tek bir kayıt bile yok. Hikaye bitti mi? Tabii ki hayır. Bir hikayeye sürekli yeni şeyler eklemeniz lazım ki insanlar uyanmasın, uyumaya devam etsinler. Aslında bir Musevi olan İsa'nın dini Christianity, yani kutsanmış olana tapma olarak çevrilir. Yani Jesus Christ'a, yani İsa'ya. Ve yine İznik Konsülü'nde İsa'dan sonra gelecek bir peygamberin Roma halkının bu düzmece inancına karşı risk olabileceği için alınan ortak kararla İsa'nın bir insan peygamber değil, aslında Tanrı olduğu ilan edilir. Böylelikle sonraki peygamber olan Hz. Muhammed'i bir fani olarak nitelendirip sahtekar ilan edecek sistemde kurulmuş olur. Sonuçta Tanrı İsa varken neden başka bir Arap peygamberin dinine inanılsın ki? Bu taktiğin günümüzdeki etkilerini bizzat görüyorsunuz. Halen Ortodoks kiliselerinde İsa ile Tanrı aynı varlık olarak tapılır. Ve Hz. Muhammed ve İslam asla kabul edilmez. Aradan yıllar geçtikçe her şey değişir ve Roma kendi yarattığı canavarın farkına çok geç varır. Papalık sistemi ve Vatikan. İnsanlara hikayeler anlatıp gözlerini boyasınlar diye kurulan bu sistem zamanla cahil halkı eline alarak dev bir güce dönüşür. Öyle ki imparatorluğa bile kafa tutar. Neticede Roma'nın ikiye bölünmesi ve Osmanlı'nın İstanbul'u fethiyle birlikte Roma'nın devri kapandığından tüm o güç boşluğunu zehirli bir sarmaşık gibi papalık ve Vatikan sarar. Yüzyıllar boyunca bilimi bir küfür sayıp insanlığın gelişmesini engeller. Kadınları cadı ilan ederler. Himayesine girmeyenleri dinsiz ilan ederler.
ve milyonlarca insanın yok olmasına sebep oluyorlar. Günümüzde araştırmacılar papalık kurumu yüzünden insanlığın ortalama medeniyet ve teknoloji ilerlemesinde 300 senelik bir kayba uğradığını düşünmektedirler. Ve bütün bu oyunun tek sebebi insanlığın gelişip aslında anlatılan olayın ne kadar saçma bir hikaye olduğunu anlamaması içindir. Tabi bunun yanında sınırsız para ve gücü de unutmayalım. Ya yok artık diyenler için küçük bir örnek vereyim. İncil ilk kez İngilizceye çevrildiğinde ve halka dağıtıldığında papalık dehşete kapılır. Halkın yazıları anlamasından korktukları için tüm kayıtlar toplanıp yakılır. Bununla da kalınmaz, çevirenler ve okuyanlar da acımasızca dinsiz ilan edilip yakılırlar. Aranızda Vatikan'ın dinle en ufak bir ilgisi olduğunu düşünen varsa hemen o konuya açıklık getireyim. Vatikan denilen kurum ve bünyesindekiler Tanrı İsa, o bu şu gibi kavramlara inanmazlar. Aslında bizim semavi din dediğimiz bir kavrama dahi inanmazlar. Gerçekte Vatikan, eski Mısır'ın yozlaşmış güneşe tapınma inancına sahiptir. Bu gördüğünüz figür, dünyada hemen hemen her kilisede bulunan bir İsa figürüdür. Ve tüm bu figürlerin arkasında dikkat edin bir daire sembolü vardır. Bunu cahil halka kutsal hare diye yedirirler ama aslında bu kutsal güneş sembolüdür. Ve İsa onu refere eden bir varlıktır sadece. Aynı sembolü Antik Mısır'daki binlerce hieroglifte rastlamak mümkün. Tatmin olmayanlar için örnekler devam ediyor. Şu an Vatikan'ın yani sözüm ona Hristiyanlığın kalbinin tepeden görüntüsünü görmektesiniz. İnşa şekline ve meydandaki çizgilere dikkat. Bu sembol güneş tanrısının sembollerinden birisidir. Ve tam ortasında ise Mısır'dan getirilmiş dev obelisk bulunmaktadır. Hristiyanlığın merkezi ne hikmetse güneş tanrısının sembolü şeklinde yapılmış. Ne kadar şaşırtıcı. Güneş kavramı bunlarla da bitmez. İsa temel öğretilerinde her peygamberin savunduğu gibi merkezi inanç sistemlerine karşı çıkmıştır. Ölüdeniz parşömenlerine el konmadan önce kaleme alan bazı yazarların kitaplarında bu olay daha net anlaşılıyor. Fakat ne hikmetse Vatikan her köşe başına bir kilise dikip bu yapıları yalan doktrinlerini halka yayıp bir de üstüne onlardan para almak için kullanır. Ve bu ayinleri de yine ne kadar şaşırtıcı ki pazar günü yaparlar. Yani İngilizce Sunday olarak bildiğimiz güneş gününde. Bunlar gibi daha onlarca örneği internette çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bunların dışında bir de Hristiyanlıkta mezhep kavramı vardır. Aslında her dinin çöktüğünü gösteren başlıca kavram da bu mezheplere bölünme olayıdır. Hristiyanlıkta 3 ana mezhep var. Bunlar Katolik, Ortodoks ve Protestan. Ve her zamanki gibi bu mezhepler dini hidayete ermek niyetinden dolayı değil, tamamen siyasi ve keyfi sebeplerden çıkmışlardır. Katolik bildiğiniz Roma İmparatorluğu temelli inancı savunan mezheptir. Protestanlık 1500'lü yıllarda Martin Luther tarafından Roma Kilisesi'nin katı ve baskıcı tutumuna karşı doğmuş, daha ılımlı ve modernist bir Hristiyan inancının mezhebidir. Ortodoks mezhebi ise Roma, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldığında Doğu Roma'nın inanç mezhebinin temsilen kurulmuş bir kavramdır. Roma temelli değil, o dönemin Doğu Roma başkenti olan İstanbul merkezli bir inanç mezhebidir. Mezhepler ve görüş farklılıkları ne olursa olsun temel sorun aynı kalmaktadır. Hristiyanlığın tamamen insan elinden çıkmış olması durumu. Aradan 2000 sene geçti ve şu an insanlık artık hikayelerden uyanmaya başladı. Günümüzde Hristiyan ülkelerde en hızlı ilerleyen inanç sistemi ateizm ve deizmdir. Öyle ki 2080 senesine gelinmeden Avrupa'da Hristiyanlığın yani doğduğu yerlerde bu dinin azınlık bir dine dönüşeceği öngörülmektedir. Tıpkı kilisenin yasaklamak için elinden geleni yaptığı bilim kavramının en büyük isimlerinden biri olan Newton'un ilk temel yasasında olduğu gibi. Yapılan her etki için aynı oranda bir tepki mutlaka olacaktır. Aslında 2 satır okuyan herkesin erişebileceği bilgiler her yerde mevcut. Ama insanlar ne yazık ki cahil kalmak konusunda çok ısrarcı oldukları için bu gerçeği yüz çevirip yalandan da olsa o masal dünyasında Roma'nın uydurduğu Tanrı İsa'ya inanmaya devam ediyorlar. Ne garip değil mi? Roma'nın İsa'nın ölümünden neredeyse 350 yıl sonra yazdığı hikayesinde daha kundakta konuşan bir bebek var. Suyun üstünde yürüyüp ölüleri diriltiyor. Bir ekmek bir balıkla orduları doyurabiliyor. Ve geriye peleriniyle uçup gözlerinden lazer atmadığı kalıyor. Ama İncil ve hep aynı karakterlerin yazdığı desteksiz metinler dışında resmi hiçbir eyalet tutanağında, dönemin şairlerinde ve yazarlarında bu hikayelerin tarihsel arşivi yok. Güneş tutulması gördüğünde korkudan kafayı yiyen bir toplumdan bahsediyoruz. Ama kimse ne hikmetse bu süper insanla ilgili tek bir not almamış. Devletin bile bu olaydan haberi yok. Cidden şaşırtıcı. Tabii tüm bunlar aslında hiç yaşanmadıysa, bunların da tarihe not düşünmemesi aslında mantıklı düşünen bir birey için çok normal. Aslında bu olay sadece Hristiyanlığa ait değil. Bir önceki belgesel olan Musevilikte de insan dokunuşunun dini ne hale getirdiğini gördünüz. Bu Hristiyanlıkta tamamen insan tasarımına dönmüş olsa da aslında tüm dinler aynı sorundan muzdarip.
Şimdi sıra geldi iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batırma vaktine. Bir sonraki bölümde pek çoğumuzun dini olan İslam'ı ve onun yola nasıl başlayıp günümüzde neye, yine aynı şekilde insan eliyle nasıl dönüştürüldüğünü göreceğiz. Aslında bu video bütün detaylarıyla yaklaşık yarım saat sürecek uzunluğa sahip bir video ama ben sıkıcı olmaması adına olabildiğince olayları basite indirgeyip özetledim. Konuyla ilgili detayları daha fazla araştırmak isterseniz YouTube'da çok güzel videolar var. Hem felsefi konular üstüne hem tarihi konular üstüne bütün bu anlattıklarımı kalem kalem çok daha detaylı inceliyorlar. Ve merak edenler rahmetli Aytunç Altındal'ın İsa ile ilgili olan programlarını da izleyebilirler. Bu konularda çok ciddi bilgiler vermekte. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.